Betonarme yapılarda beton dayanımının deprem direncine etkisi. Merhaba, bu videoda betonarme yapılarda beton dayanımının yapıların deprem direncine nasıl etki ettiğini teknik detaylarıyla inceleyeceğiz. Depremlere karşı dayanıklı yapı tasarımı, güvenli yaşam alanları oluşturmak için kritik bir öneme sahiptir. İşte bu konuda bilmeniz gereken temel detaylar. Birinci, beton dayanımı nedir? Beton dayanımı, betonun basınç altında ne kadar yük taşıyabildiğini belirleyen bir ölçüttür ve genellikle megapascal, MPa cinsinden ifade edilir. Deprem sırasında yapı elemanları yüksek basınç ve çekme kuvvetlerine maruz kalır, bu nedenle betonun bu kuvvetlere dayanıklı olması gereklidir. Yüksek dayanımlı betonlar, yapıların maruz kaldığı yatay ve dikey deprem kuvvetlerine karşı daha iyi bir direnç sağlar. Genellikle C20, C30, C40 gibi beton sınıfları kullanılır ve bu sınıflar betonun dayanım kapasitesini ifade eder. İkinci, depreme dayanıklılık, taşıyıcı elemanların gücü. Bir yapının deprem dayanımı, betonun kalitesi ve taşıyıcı elemanların direncine bağlıdır. Kolonlar, kirişler ve perde duvarlar gibi taşıyıcı elemanlar deprem sırasında en büyük yükleri karşılar. Bu elemanlar yeterince güçlü değilse yapı dengesizleşebilir ve göçme riski oluşabilir. Kolonlar, deprem sırasında yapıyı ayakta tutan temel elemanlardır. Kolonlardaki beton dayanımının yüksek olması, yapının stabilitesini artırır ve deprem sırasında aşırı yüklenmeye karşı koyar. Kirişler, deprem sırasında hem esneklik hem de mukavemet sağlar. Yüksek dayanımlı beton, kirişlerin daha az çatlama yapmasını sağlar. Üçüncü, süneklik ve çatlak kontrolü yapılarda yalnızca dayanıklı olmak yetmez. Aynı zamanda sünek yani esnek bir davranış sergilemesi de önemlidir. Sünek bir yapı, deprem kuvvetleri altında daha fazla enerji yutabilir ve büyük bir depreme karşı ani kırılmalar yaşamadan direnebilir. Betonun çatlama direnci burada önemli bir faktördür. Yüksek dayanımlı betonlar genellikle daha az çatlama eğilimi gösterir. Ancak çok yüksek dayanımlı betonlar süneklik açısından dezavantajlı olabilir, bu da yapının kırılgan olmasına neden olabilir. Bu yüzden beton dayanımı tasarımında optimum denge sağlanmalıdır. Dördüncü, donatı ve beton uyumunun önemi, betonarme yapılarda beton dayanımının etkisini tam anlamıyla değerlendirmek için betonun yanı sıra kullanılan çelik donatılar da dikkate alınmalıdır. Beton ve donatı arasında uyum sağlanmazsa, yapı elemanları deprem sırasında beklenen performansı gösteremeyebilir. Donatı ve beton arasındaki uyum, özellikle çekme kuvvetlerine karşı direnci artırır. Beton dayanımı yeterli olmadığında, donatı etkin bir şekilde çalışmaz ve yapı deprem yüklerine karşı savunmasız hale gelir. Beşinci, yapısal bütünlük, deprem performansı beton dayanımı, yapısal elemanlar arasındaki kuvvet aktarımını da etkiler. Deprem sırasında farklı elemanların birlikte çalışabilmesi, yapının ayakta kalması için kritik bir faktördür. Yüksek dayanımlı beton, kolon kiriş birleşim bölgelerinin ve diğer bağlantı noktalarının daha sağlam olmasını sağlar. Özellikle katlar arasındaki rigidlik farkları, yumuşak kat etkisi, beton dayanımının yetersiz olduğu durumlarda yapının çökmesine neden olabilir. Bu nedenle beton dayanımının yüksek olması yapısal bütünlük açısından büyük önem taşır. Altıncı, gevreklik. Gevrek yapı elemanları depreme karşı daha az dayanıklı olma eğilimindedir. Yüksek dayanımlı beton kullanımı, gevrek davranış sergileyen yapı elemanlarının sünekliğini artırabilir. Betonun gevrek yapısı, deprem anında aniden kırılmasına neden olabilir. Bu nedenle yüksek dayanımlı ve aynı zamanda yeterli süneklik sağlayacak bir tasarım yaklaşımı benimsemek gereklidir. Sonuç, beton dayanımı ve güvenli yapılar, 7. deprem bölgesi yapının inşa edileceği deprem bölgesi, beton dayanımı ve yapı tasarımı üzerinde doğrudan etkili bir faktördür. Deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerde beton dayanımı daha fazla önem kazanır. Bu tür bölgelerde yüksek dayanımlı beton kullanmak, yapıların deprem sırasında maruz kaldıkları kuvvetleri daha iyi karşılamalarına olanak tanır. Ayrıca, deprem yönetmeliklerine uygun olarak yapılan hesaplamalar, yapının dayanıklılığını artırmak için gerekli önlemleri belirler. 8. katsayısı, yapının toplam yüksekliğini belirler ve bu durumda deprem etkilerine karşı dayanıklılığı doğrudan etkiler. Daha fazla kat, deprem sırasında daha fazla yük ve sarsıntı demektir. Donatı miktarının artırılması, yapı elemanlarının dayanıklılığını artırırken, aynı zamanda beton dayanımının da yüksek olması gerekir. Çok katlı yapılarda, genellikle daha yüksek beton dayanımlı beton tercih edilir.
Sonuç olarak, beton dayanımı, deprem dirençli yapıların tasarımında hayati bir rol oynar. Yeterli basınç dayanımına sahip olmayan bir beton, deprem anında yapının zarar görmesine ya da yıkılmasına neden olabilir. Bu yüzden, beton kalitesinin dikkatlice seçilmesi, taşıyıcı sistemlerin doğru tasarlanması ve sünekliğin göz önünde bulundurulması deprem güvenliği için şarttır.